Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizler için evinizde yapabileceğiniz en lezzetli ve en güzel pizza tarifini hazırladım. Dışarıdan satın aldığınız o ünlü markaların lezzetini aratmayacak kadar güzel bu pizza tarifimin tüm detaylarını ve tüm püf noktalarını bu videomda sizler için paylaştım. Sözü çok uzatmadan hemen bu güzel pizza tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak pizzamızın hamurunu hazırlayacağız ve bunun için uygun bir kasenin içerisine 5 su bardağı kadar unumu alıyorum. Ardından üzerine bir paket instant kuru maya ilave ediyorum. Sonrasında 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tane yumurta ve 4 yemek kaşığı olacak şekilde de sıvı yağ ekledikten sonra bu malzemeleri şöyle bir karıştırıp ardından içerisine yavaş yavaş suyunu ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. İlk aşamada 200 mililitrelik su bardağıyla 1 bardak ılık suyumu döktüm ve sonrasında orta kısımda hamuru güzelce toparlıyorum. Ve ardından ikinci bardak suyu da yavaş yavaş ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğuracağım. Bu aşamada içerisine tuzunu da ilave ettim. Tuzu da ekledikten sonra hamurumu güzelce toparlıyorum ve pizza hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Evet, kase içerisindeki hamurumuz güzelce toparlandı. Yalnız bu aşamadan sonra en az 5 dakika boyunca güzel bir kıvam elde edinceye kadar yoğurmaya özen gösterelim. Pizza hamuru toparlanınca hemen yoğurmayı bırakmayalım. Şöyle ben 5 dakika boyunca güzel bir pürüzsüz kıvam elde edinceye kadar yoğurdum. Yakından da göstermek istiyorum size. Hafif ele yapışan yumuşaklıkta bir pizza hamurumuz olacak. Şimdi kapağını kapatıyorum ve ortam sıcaklığında 2 katına gelecek şekilde mayalandırmaya bırakıyorum ve ben de bu arada pizza sosumu hazırlayacağım. Pizza sosu için domateslerin kabuklarını soydum ve içerisindeki çekirdekleri de çıkarttım. Bu şekilde iri parçalar halinde domatesleri rondonun içerisine aktarıyorum. Pizza sosunda mutlaka domatesin çekirdeklerini çıkartın lütfen. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı olacak şekilde domates salçası ilave ettim. Yine burada sıvı yağım var. Sıvı yağ ekliyorum. Şöyle biraz tuz ve biraz da kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. Burada da 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı da fesleğenim var. Onları da ekledikten sonra bir diş de doğranmış sarımsağı içerisine ekledim. Sonrasında da rondomu çalıştırıyorum ve tüm bu malzemeleri güzelce pürüzsüz bir kıvam elde etmesini sağlıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu pizza sosu hem kıvamı hem lezzet hem de kokusuyla çok güzel oluyor. Denemediyseniz bu şekilde de mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, hazır olan pizza sosumu kasemin içerisine aldım ve şimdi pizzamın diğer malzemelerini hazırlıyorum. Burada toplamda 400 gram kadar tam yağlı kaşar peynirim var. Sizler dilerseniz pizzanızda mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Ben bugün pizzamı sosisli ve sucuklu olarak hazırladım. Bu kullandığım malzemeleri sizler kendi damak tadınıza göre değiştirebilir, eksiltebilir ya da çoğaltabilirsiniz. İçerisinde yeşil zeytin, siyah zeytin, mısır ve biraz da doğranmış biber kullanacağım. Evet, pizzamızın malzemelerini de hazırladıktan sonra sıra geldi şekil verme aşamasına. Bu arada hamurumuz da çok güzel mayalandı. Normalde pizza hamurunu yoğurup mayaladıktan sonra bir gece buzdolabında ağzı kapalı olarak bekletirseniz pizzanızın hamuru daha lezzetli olacaktır. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Evet, şimdi maya kokusu çıkması için şöyle bir hamurumu güzelce kase içerisinde karıştırdım ve sonrasında da unlanmış olan tezgahıma hamurumu aktarıyorum. Pizza hamurumuz biraz yumuşak kıvamlı olduğu için mutlaka tezgahı biraz unlayın ki elinize yapışmasın. Şöyle tezgah üzerinde de toparladıktan sonra pizza hamurumu toplamda 3 eşit parçaya böleceğim. Hazırlamış olduğumuz bu pizza hamuruyla ben bugün 3 tane büyük boy pizza hazırladım. Ama sizler dilerseniz bunu 4'e bölerek 4 tane orta boy pizza da hazırlayabilirsiniz.
Üçe bölmüş olduğum bezeleri şöyle ortaya doğru katlayarak ortasında da hava kabarcıkları çıkıp güzelce pizza hamurunun içinin de gözenekli olması için bu şekilde yuvarlayarak hazırlıyorum. Sonrasında bezelerimi kenarda da en az 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Evet, 3 tane bezemi güzelce yuvarlayıp hazırladıktan sonra altını birazcık unluyorum ve sonrasında üzerine de bir örtü örterek kenarda 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. Pizza hamurlarınızı kenarda dinlendirdiğinizde şekil vermesi de o kadar kolay olacaktır. Şimdi 2 tanesini kenara alıyorum ve bir tanesine şekil vererek de size nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Kenara aldığımız bezelerimizi de üzerine örtelim ki herhangi bir kuruma olmasın üzerinde. Şöyle altını hafifçe unladım ve biraz da ben altına irmik serpiştirdim. Altına serpiştireceğiniz irmik ya da varsa galeta unu sayesinde altı da böyle aynı dışarıdaki pizzalar gibi çok güzel çıtır çıtır oluyor. Şöyle bezemin orta kısmına parmak uçlarımla bastırarak ve elimle de ara ara kaldırıp genişleterek pizza hamurumu açmaya başladım. Pizza hamurunu elinizle açarken uç noktalarını çok bastırmayın. Böyle bombeli bir şekilde kalmasına özen gösterin. Orta kısmını da inceltebildiğiniz kadar inceltin. Evet, tezgah üzerinde güzelce inceltmiş olduğum pizza hamurunu şimdi yağlı kağıt serili olan bir fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Pizzanızın diğer malzemelerini eklemeden önce mutlaka tepsiye yerleştirin. Aksi halde üzerinde malzemeleri varken yerleştirmek çok daha zor olacaktır. Evet, bu şekilde hazırladığım pizzamın şimdi pişerken çok kabarmaması için bir çatal kullanarak üzerine delikler açıyorum. Böyle üzerine açtığımız delikler sayesinde de pizzamızın her yeri güzel bir şekilde eşit bir halde pişecek. Aynı zamanda da yukarı doğru kabarmayacaktır. Şimdi hazırladığım pizza sosundan 3 dolu yemek kaşığı olacak şekilde üzerine döküyorum ve sonrasında bir fırça yardımıyla sadece orta kısmına gelecek şekilde güzelce pizza sosunu yayıyorum. Sonrasında da rendelenmiş yağlı kaşar peynirini varsa elinizde ya da mozzarella peynirini güzelce her yerine eşit bir şekilde serpiştirelim. Peynirimizi de güzelce yaydıktan sonra diğer malzemeleri de istediğiniz şekilde üzerine serpiştirin. Ben bu aşamada sucuk, sosis ve diğer malzemeleri aralıklı olarak yerleştirerek pizzamın artık son halini hazırlamış oldum. Evet, tarifimi tam da buraya kadar izleyenlere ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlerden ricam videomu faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Evet, artık pizzamız pişmeye hazır. Pizzayı pişirirken mutlaka fırınınızı en az 10 dakika boyunca 230 derecede güzelce ısıtın. Isınmış olan fırın içerisinde pizzalarınızı pişirin. Ben şöyle alt kısmına da biraz su yerleştiriyorum ki buharlı bir şekilde pişsin. İçindeki malzemeler kurumasın. Böyle kenarları da çıtır çıtır çok güzel pişmiş olsun. Evet, benim fırınımın ayarına göre toplamda 15 dakikada 230 derece alt üst ayarda pizzalarım çok güzel bir şekilde pişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre pizzalarınızı kontrollü olarak pişirin. Evet, toplamda 3 tane pizzamı çok güzel bir şekilde pişirdim ve şöyle size son hallerini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzeri altı çok güzel pişti. Hiçbir şekilde içindeki malzemeler de kurumadı. Bu lezzetli ve pratik pizza tarifimi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, pizzalarımı şöyle son halini yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ince dilim ve çok da lezzetli oldular. Bu güzel tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.